Yemek okulumuza hoş geldiniz. Yoğun istekler üzerine Refika bize soğan halkası yap. Refika hadi soğan halkası yap. Refika biz senden soğan halkası tarifi istiyoruz gibi. Bu yorumlarınızın sonunda ben de isteklere dayanamayıp size en çıtır, böyle içi yumuşacık ama dışı çıtır çıtır, hatta katır kutur soğan halkası tarifi vermek istiyorum. Dışarıdan satın alma böyle havalı malzemeler de olmadan Refika usulü evimizde var olan malzemelerimizle hemen başlayabiliriz. Soğan halkasının mantığı ne? Soğanları böyle halka halka kesiyoruz. Kestikten sonra bir karışım gerekiyor. O böyle dışındaki çıtırtılı kısmı için. O da tamam, o da çok kolay. Bir de onun üzerinde böyle kıtırtılar böyle. O kıtırtıları yaratabilmek için genelde restoranlarda ve işte onu yapan fabrikalarda panko diye bir şey kullanılıyor. Panko aslında hazır satılıyor. İnternetten de hani panko diye sipariş edebilirsiniz. Gurme mağazalardan falan edinilebiliyor. Ama şimdi bizde panko yok. Ne yapabiliriz panko yerine diye size onun alternatifini söylemek istiyorum. Şimdi burada kullanmamız gereken ekmek beyaz ekmek. Neden beyaz ekmek? Kahverengi veya ekşi mayalı olduğu zaman onun rengi soğan halkasını koyulaştırıyor. Dolayısıyla beyaz. Hatta aslında idealinde şu üstteki renk almış kıtırtılar da kullanılmaması gerekiyor. Ama onlar tipini biraz bozmakla beraber lezzetini çok artırıyor. O yüzden kullanacağım. Bunlar böyle bayağı, yani ortaları da iyice kurumuş. Yani biz bunu çıkardık. 2 gün falan da beklettik size çekeceğiz diye. Bu haldeler. Şimdi bunları alıyorum. Sevgili mutfak robotumun içerisine atıyorum. Ve çekiyorum. Şimdi burada bir kısım parçalar hala büyük ama bilerek öyle bırakıyorum. Sebebi de şu, iyice galeta unu gibi olsun istemiyorum. Minik yaprak yaprakta parçalar kalmalı. Şimdi onun için büyük delikli bir kevgir aldım. Bu kevgirin üstüne dökeceğim. Kalan parçaları zaten tekrardan galeta unu gibi olsun diye çekebilirim. Hiç ben bununla uğraşamam, kuru ekmeğim de yok derseniz biraz daha az tane olabilir ama galeta unu da o zaman kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu kalan taneleri tekrardan mutfak robotunun içine koyuyorum. Hop. Bunlar biraz daha inatçı, büyük ihtimalle daha fazla da kuruması gereken taraflar kaldı. Bunlar da gerçekten isterseniz böyle sarımsaklı, zeytinyağlı minik böyle kıtırlar yapıp böyle mantar çorbasının üzerine falan bayağı müthiş oluyor. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şimdi bu kadarı bana bence yetecek. Ocağımın altını açıyorum. İsterseniz ayçiçek yağı, isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Biz genelde zeytinyağı kullanıyoruz. Şimdi soğanı da ne çok büyük ne çok küçük bir soğan seçtim. Çok kalın değil, bir parmak, bir Refika parmağı. Eğer erkekseniz bir serçe parmağı kalınlığında diyebiliriz. Kesiyorum. Şimdi bunlar böyle halkalar oluyor. Tek halkada kullanabilirsiniz, çift halkada. Çift halkada soğan tadı biraz daha fazla oluyor. Mesela ben çifti sevdim ama mesela mutfak ekibi daha çok tek halkalıyı sevdi. Genel geçer sevilmeye uysun diye de o yüzden tek halkalı yapıyorum. Soğanı iterken, şimdi soğan böyle geliyor ya şimdi açı olarak, dar tarafını itip genişten çıkarmak lazım. Aksi takdirde kırılabilir. Gözlerim de yanıyor, bayağı sağlam acılı bir soğanmış. Böyle tabii ki hani bize gelenler hep böyle mükemmel tipli soğan halkaları oluyor. Bize böyle satın aldıklarımız mükemmel ama tabii ki bunun büyüğü var, küçüğü var. Ziyan da etmiyoruz. Burada da aynı hata yapmışım. Bu hata şu. Hani soğanın tam orta kısmı. O yüzden çıkarması çok zor oluyor. Hadi çocuğum. Dırınınım. Evet. Soğan halkalarım tamam. Dışı tamam. Şimdi geldik asıl çıtırtısını yaratacak hamuruna ve onun oranına. Şimdi bu hamurun soğuk olması
gerekiyor. O yüzden böyle 2 tane bizim ne diyorlar bunlar? Akü. Aküyü de yanıma aldım ki alttan soğumaya devam etsin. Çünkü ocağın yanında duracak bir süre. Bir tane kasem var. Bu kaseye ne koyuyorum? Un ve mısır nişastası. Mısır nişastası benim neredeyse hiçbir tarifimde göremezsiniz. Kullanmıyorum ama bu soğan halkasını en ideal şekilde yapmak içinse kullanmak gerekiyor. Yaklaşık 45 gram, şöyle 3 tane kaşığa denk geliyor. 3 kaşık mısır nişastası koyuyorum. 5 kaşık da böyle tepeleme un ekliyorum. Şimdi 5 kaşık da un koydum. Bunları bir karıştırıyorum. Birazcık tuzunu ekliyorum. Hatta isterseniz bunları da birazcık buzdolabında bile bekletebilirsiniz. Ve bir tane sodam var. Soda yoksa karbonat artı suyla da yapabilirsiniz. Ve birazcık karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. Çok aşırı karıştırmayacağım. Şimdi yağıma şöyle hafifçe bakacağım nedir durumu diye. Yağın olup olmadığını görmek için birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi, şimşirde daha zor anlaşılıyor. Kayın. Benim çok eski bir kaşığım. Kaşığın sapını koyun. Vıj vıj vıj. Eğer köpüklenme yapıyorsa tamam demektir. Doğru kıvamda artık yağımda. Şimdi önce soğanı bunun içine atıyorum. Şöyle gezdiriyorum. Hop bunun içine atıyorum. Üzerine direkt atıp çeviriyorum. Şöyle. Şimdi bu haliyle alıyorum. Hop yağıma atıyorum. Hemen aşağıya düşüyor, sonra yukarı çıkıyor. İstediğimiz kıvam o. İlk turlar oldu. Şimdi ne kadar böyle tipi birazcık hani hazır alına göre yamuk yumuk durabilir ama olayı gerçekten ve gerçekten lezzeti oluyor. Bir de yağ çekmemesi bence önemli. İkisini de burada göreceksiniz. Yağ çekmemiş olduğunda bir dakika sonraki matlığından anlayacaksınız. Şimdi ilk turu yaptık. Böyle koyuyorum. Bu bayağı uzun sürecek. Yağ burada çok kızabilir diye altını birazcık kısıyorum. Hatta ocağımı tekrar açtım. Bu şekilde direkt yağ atabiliyorum. Daha farklı ne yapabilirim? Ben soğan halkasını çok seviyorum derseniz böyle çok sevdiğiniz lezzetli bir tarhanayı bu un yerine koyup öyle bir tarifim de var. Sanırım yıllar evvel yaptım. Mucize Lezzetler'de olması lazım. Web sitemizde de olabilir. Aklınız olsun, o da çok 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 güzel bir tarif. Orada hatta sadece soğan halkası değil, bunu yapmışken işte dışarıdan biberiye alabilirsiniz. Birkaç parça et bile alıp aynı şekilde kızartabilirsiniz. Yani bugünkü yemek hani onunla alakalı olabilir. Şöyle hazırladım, koydum. Şimdi o sesi daha da göstereceğim size. Aslı alameti farikası. Görüntüsünden çok daha fazla tadı ve çıtırtısı. Çünkü evet, donmuş soğan hani alınıyor, fena değil falan ama gerçek daha benim demin gözlerimi yakan soğanın tadı hiçbir zaman hazır alınanlar gibi olmuyor. Çok daha müthiş oluyor. Bu karışımla isterseniz bu arada kalamar da yapabilirsiniz. Bir de ufak bir ipucu göstereceğim. Burada böyle biberiyen var. 3 tane alayım. Sonra bunu aynı şekilde böyle batırıyorum. İstediğiniz kekikten yapabilirsiniz, fesleğenden yapabilirsiniz. Mesela kabak çiçeğini falan da aynı şekilde kızartmak mümkün. Bir nevi tempura gibi oluyor. Şimdi bu haliyle alıyorum, direkt yağ atıyorum.
Biberiyeler de böyle çok güzel oldular. Bu bayağı lezzetli. Bundan böyle hatta hani kişi başına birer tane verip birazcık soğan halkası, azıcık bundan bütün yemeğe olabilir. Etin yanına falan da çok güzel oluyor. Şimdi bunu kenara böyle koydum. Şimdi soğan halkalarımı yerleştirebilirim. Şimdi bu sesleri duymanızı istiyoruz. Çünkü bunun gerçekten numarası bu. Evet. Şimdi son olarak bizim yine yemek okulunda yaptığımız ketçabımızdan birazcık koyuyorum. Ketçabımız tamam, mayonezimiz tamam, hardalımız da tamam. Her şey iyi. Şimdi izninizle önce hiçbir şeysiz sesi anlamanız için ısırıyorum. Vurma sesi. Bu da ketçaba banıp yenme sesi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka tarif istekleriniz de olsa ne olur aşağıya yazın. Hep beraber yapalım, yiyelim. Soğan halkalarımın tipi bak benim de gayet en güzel şekilde olmadı. Tipi çok güzel olmak zorunda değil. Mühim olan lezzeti ve o çıtırtısı ve sizin elinizden çıkmış olması. Eğer hoşunuza gittiyse ve kanalımıza abone değilseniz de sizi dört gözle bekliyoruz. Abone olursanız daha bunlardan çok gelecek.